Merhaba sevgili öğrenciler. İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi dersimizden ikinci dönemin ikinci yazılı sınavıyla yine sizlerle beraberim. Bu ikinci örneğimiz biraz daha birinci örneğe göre biraz daha zor bir sınav. Sizler yine ilk önce kendi cevaplarınızı yapıp daha sonra benimkilerle karşılaştırabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Doğru yanlış bölümünde cümleleri okuyorum. Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. Bu yanlış. Sorunları şiddete başvurmadan çözmek gerekir. Doğru. Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır. Doğru bir cümle. Ön yargılı davranmak kişiler arasındaki iletişimi olumlu yönde etkiler. Yanlış. Olumsuz etkiler. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır. Doğru. Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz. Evet, doğru. Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır. Yanlış bir cümle. Bunlar yazılı olmayan kurallardır. Birlikte yaşadığımız insanlara karşı sorumluluklarımız vardır. Doğru bir cümle. Geldik boşluk doldurma bölümüne. Hemen okuyorum. Kurallara uyulmazsa toplumda nokta nokta meydana gelir. Ne meydana gelir? Kargaşa oluşur. Kargaşayı buraya yazıyorum. Ve üstünü çizdim. 2. Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna nokta nokta denir. Millet denir. Onu da yazmış olduk. Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmak nokta noktadır. Ayrımcılıktır. Ayrımcılık yazıyorum. Bunu da çizdim. Nokta nokta karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle oluşturulan ortamdır. Yani o da uzlaşı oluyor. Ve son kısmımız yazılı ve uyulması zorunlu olan kurallara hukuk kuralları denir. Evet, bu şekilde. Bu sınavımızın başında bir parça vardı sevgili öğrenciler. Ben parçayı çıkardım. Parçayla ilgili soruları atladım. Diğer soruları yapıyoruz şu anda. Şıklı sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? A. Uzlaşıcı olmak, yasalara uymak, hoşgörülü olmak, ayrımcı olmak. Tabii ki ayrımcı olmak topluma herhangi bir katkı sağlamaz. Cevabımız D şıkkı. Şunu biraz büyütsek daha iyi olacak galiba. Şöyle yapalım. Evet. Aşağıdaki durumlardan hangisi anlaşmazlıklara neden olmaz? İnanç farklılığı, değer farklılığı, düşünce farklılığı, giyim farklılığı. Sevgili öğrenciler, giyim farklılığı kişinin kendisine ait bir tarzdır diyelim. Ne diyeceğim bilemedim. Diğerleri inanç farklılığı. Bunlar anlaşmazlıklara neden olabilir ama zaten insanlar giyimleri hep farklı farklı. O yüzden bunu işaretlememiz gerekiyor. 3. İnsanlar arasındaki eşitlik bir devlette hangi araçla, yöntemle sağlanır? Parayla, zor kullanarak, yasalarla hiçbiri diyor. Tabii ki yasalarla sağlanır. 4. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Şiddetten uzaktırlar, barış içinde yaşarlar, bencildirler. İşte bencil olmak olmaz. Birbirine karşı saygılıdırlar. 5. Uzlaşı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A. Uzlaşı ile alınan kararlar her zaman mükemmeldir. Sevgili öğrenciler, uzlaşı ile alınan kararlar genellikle doğru kararlardır ama her zaman mükemmel olmayabilir. Nasıl bir örnek vereyim sizlere? Mesela bahçede futbol oynamaya karar verdiniz ve uzlaşı içinde bu diğer arkadaşlarınızla uzlaşı sağladınız ama bahçe futbol oynamaya uygun değil. Örneğin çok çamur var. Siz uzlaşı yaptınız ama aldığınız karar mükemmel bir karar değil, olmayabilir. Doğru kararlardır genelde ama çok uzatmayayım. Uzlaşı sürecinde herkesi dinlemeye gerek yoktur. Bu da yanlış. Uzlaşı sürecinde uzlaşılacak konu hakkında konuşulmalıdır. İşte bu aradığımız cevap. Konuşmak gerekir konu üzerinde. D. Bütün konularda uzlaşı gereklidir. Hayır. Kendimizi ilgilendiren konularda uzlaşı gerektirmez. Başkaları da işin içinde varsa o zaman uzlaşı gereklidir. Yani bütün konularda uzlaşı gerekli değildir. 6. Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir kural değildir?
Kırmızı ışıkta durmak, evet, trafik kuralları içerisinde yazan bir kuraldır bu. Hırsızlık yapmamak yine anayasada yazan bir kuraldır. Okula zamanında gitmek okul kuralları içinde, okulun hazırladığı kurallar içerisinde yazan bir kuraldır. Bayramda büyüklerin elini öpmek ise herhangi bir yerde yazan bir kural değildir. Sadece insanların örf, adet, gelenekleriyle ilgili bir kuraldır ve herkesin genellikle uyduğu bir kuraldır ama yazılı değildir. 7. Aşağıdakilerden hangisi barışçıl ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir? Mahkemelere başvurmak uygun, dilekçe hakkını kullanmak uygun, rehin almak ve tehdit etmek. İşte bu hiç de güzel bir davranış değil. Uygun da değil, hukuki, barışçıl da değil, hukuki de değil. Tüketici Koruma Derneği'ne başvurmak, bu da uygun bir şey. 8. Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? Cimri olmak, tembel olmak, kıskanç olmak, hoşgörülü olmak. Tabii ki hoşgörülü olmak. Kolay bir soruymuş. 9. Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için başvuru yapacağımız yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Mahkeme olur, BİMER olur, yani Başbakanlık İletişim Merkezi, polis olur ama Kızılay'a başvurmak gerekmez bir haksızlık esnasında, çünkü Kızılay bu işlerle ilgilenmez. 10. Empati nedir? A. Kişinin istediği gibi hareket etmesi değil. Toplumda hep doğruları yapmak. C. Kişinin kendisini karşısındaki kişi yerine koyması ve onun gibi düşünmesidir. İşte empatinin tanımı budur. C şıkkıdır. Yasalara ve kanunlara uymaktır. Değil. Geçiyoruz 11. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı gerektiren durumlardan değildir? Apartmana çatı yapılmasına karar vermek. Bu uzlaşı gerektirir. Apartmandaki diğer kişilerle de konuşmak gerekir. Araçlarda emniyet kemeri takmak. Bu uzlaşı gerektiren bir durum değildir. Bu zaten bir kuraldır. Herkesin kendi başına karar vereceği ve uygulayacağı bir kuraldır. Sınıf futbol takımının başkanının kim olacağı yine uzlaşı gerekir. Çevreyi temiz tutmak da sadece bizi ilgilendiren bir konu değil. Başka insanları da ilgilendiren bir konu olduğu için burada da uzlaşı gerektirir ama B şıkkında uzlaşıya gerek yoktur. 12. Yukarıdaki gruplardan kaç tanesine pozitif ayrımcılık yapılabilir? Yani pozitif ayrımcılık demek şu demek, yani onlara bir ayrıcalık, öncelik tanınabilir manasında. Kimlerdir bunlar? Yaşlılara, evet, yaşlılara biraz öncelik tanımalıyız. Örneğin belediye otobüslerinde onlara yer vermeliyiz diyoruz. Her zaman söylüyoruz. Çünkü ayakta durmakta zorlanırlar. Biz gençler daha çok ayakta durabiliriz. Onlara pozitif olarak öncelik tanıyabiliriz. Pozitif ayrımcılık biraz da öncelik tanımak demek. Engelli yurttaşlarımıza tabii ki onlara da öncelik vereceğiz. Hamilelere, onlara da öncelik vermeliyiz. Ama iş adamları için öncelik tanımamıza gerek yoktur. Yani 3 gruba öncelik tanıyabiliriz. C şıkkını işaretliyorum. 13. Uzlaşma ile aşağıdaki kavramlardan hangilerini sağlamlaştırmış oluruz? Dayanışma, evet, oluruz. Bencillik, hayır. Hoşgörü, evet. Ön yargı, hayır. Yani 1 ve 3 numaraları sağlamlaştırmış oluruz. Cevabımız A şıkkı. 14. Yukarıdaki şemanın belirttiği kurallar hangi gruba girer? Ahlak kuralları, örf ve adetler, görgü kuralları, hemen fark etmişsinizdir. Bunlar yazısız kurallardır. B şıkkını işaretliyoruz. Devam edelim. Yine cümlelerimiz var. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım. 1. İnsanlar birbirlerini ilgilendiren konularda uzlaşmak zorundadır. Evet, doğru. Uzlaşırken sadece istediklerimiz olsun diye uğraşırız. Hatalı. Uzlaşma aşamasında kendimizi haklı çıkarmak için sürekli konuşmalıyız. Bu da hatalı. Cevap yalnızca birinci cümle. B şıkkını işaretledim. Aile içinde tüm işleri annenin yapması nasıl karşılanır? Adil değildir, adildir. Annenin görevidir. Ev işini en iyi anne bilir. Tabii ki bütün işleri annenin yapması adil bir davranış değildir. Bizler de kendi üzerimize düşen sorumluluklarımızı yapmalıyız. Ona yardımcı olmalıyız her konuda. Evet, çok uzatmadan devam edelim son soruya. Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada neyin olması gerekir? Ekonomik ve siyasi güç değil. Aile içi şiddet, hayır. Eşitlik ve adalet, işte bunun olması gerekir. Belediyenin olması, bu da soruyla ilgili değil. Doğru cevabımız C şıkkı. Bu son soruydu sevgili öğrenciler. Sizlere her zaman olduğu gibi sınavlarınızda başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.